Güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Merhabalar efendim, merhabalar. Ramazan ayındayız. Ne zaman bugün 24 Mart. Ee, Hava Gayet çok güzel. güzel, güneşli bir gündeyiz. Karavana geldik. Hem de böyle aklımızda birkaç bir şey vardı. Onları yapalım dedik. Hem de böyle kısa bir video çekelim dedik. Çünkü böyle bir Avrupa turu, küçük bir Avrupa turu planımız var. Hem size anlatalım, tavsiyeleriniz varsa yorumlarda bekleyelim. Giden çünkü çok fazla hani insanda oluyor. Bilmediğimiz yerler mutlaka var. Tavsiyeleriniz vardır. Onları yorumlara yazarsanız seviniriz. Tabii bir de biz bu sürece başlarken nasıl gidiyoruz, nasıl gitmiyoruz yani hani süreç nasıl başladı bizim için, nasıl karar verdik bu işe, giderken neler gerekli gibisinden temel bazı şeyler var. Onlara yola çıktığımız zaman da zaten konuşacağız ama hani buradayken de daha yolculuğa başlamadan bazı şeyleri anlatalım, hazırlıklı olalım istiyoruz. Çünkü bu video siz haftaya yani izleyeceksiniz. Yani biz yola çıkmadan bir hafta önce siz izlemiş olacaksınız. O bütün hafta boyunca içeride kalacak. Sizden gerçekten hem destek olarak bir yorum, abonelik bekliyoruz. Hem de önerilerinizle ilgili gerçekten hani yol üzerinde buraya gidin, şuraya gidin gibisinden. Evet, şunu yiyin, bunu yiyin. Şurayı mutlaka görün. İşte şurada durabilirsiniz, şurada devam edebilirsiniz. Burası çok önemli vesaire gibi şeyler varsa mutlaka yazın. Biz tabii ki araştırıyoruz ama hani çok fazla Bir de bir bilgi öneri var. güzel olur yani. Evet. Diğer taraftan şöyle de bir gerçek var. Temel olarak bir yol planımız, güzergahımız, ne yapacağımız belli ama aslında çok da belli değil. Yani gideceğimiz bazı yerler kafamızda var. Bu işte güzergah mesela hala güzergah nereden başlayacağımızda tam emin değiliz. Yani ilk ülke Bulgaristan, Bulgaristan Sofya mı yapalım, Romanya Bükreş mi yapalım? Hala mesela onun arasındayız. O hala yani son yola çıkacağına kadar kalacak bir şey. Şöyle Ramazan tatili biliyorsunuz çok güzel bir yani tatile denk geliyor. Ondan sonraki bir haftayı da biz izin aldık. Şöyle hani niyetimiz 9 günden 18 güne kadar uzayabilecek bir Avrupa turu. İlk böyle Cuma günü Paydos dediğimizde çıkmayı planlıyoruz. Yani ben Yunanistan'dan vize aldığım için Yunan'dan çıkacağız öncelikle. Sonrasında Bulgar'a doğru evrilip işte Hüseyin de söylediği gibi Romanya, Bükreş, oradan yani ilk durağımız Budapeşte Hı. olacak. Bizim iki tane aslında temel, üç tane temel şehrimiz var. Biz yolculuğa şöyle başladık. Dur bir saniye önce şunu bir toplayalım. Biz bu fikre nasıl başladık, nereden geldik? Hiç planlı konuşma yapmazsak işte böyle nerede ne yapıyoruz bilemiyoruz. Önce siz bir abone o işlerini halledin de ondan sonra bir duralım, oradan sonra devam edelim. Şimdi biz şöyle başladık. Biz bu sene bir güzel bir Avrupa turu, Avrupa'da bir yerlere gitmek istiyorduk aslında. Ne yapalım ne edelim derken Güldeniz şey çok istiyorduk. Kuzey ışıklarına gitmek çok istiyordu ama kuzey ışıklarına gidebileceğimiz tarihler kısıtlı. Ben de bu dönem zarfında bir iş değişikliği yaptım. O yüzden hani o tarihler çok uygun değildi. Nisan ayında da böyle güzel bir grup kalıp halinde bir tatil yakalayınca hani biraz da elimizde imkan dahilinde olursa uzatma kısaltma gibi imkanlarımız da olduğunu düşünce dedik ki bu tarihi kullanalım. Bu tarihte kuzey ışıkları olmayınca dedik ne yapalım o zaman Viyana, Budapeşte, Prag üçlüsüne doğru yola gidelim dedik. İlk Evet. plan buydu. Önceliği bu şehirlere verdik. Sonra bu yani aynı güzergahtan oraya git gel çok saçma olacağını düşünerekten böyle bir en son bu böyle Avrupa'da böyle bir yerlere doğru gidelim dönelim yani İtalya'da da hazır oradan da İtalya'ya geçelim. Yok İsviçre'ye de gitsek yok Fransa'ya bir bakalım mı? Yok oradan kafamızı bir Almanya'ya uzatalım derken ya dedik hani en temizi şu olacak. Biz bir yola çıkalım. Belli birkaç tane şehirlerimiz var. Onlara gidelim. O sırada artık buradan sağa mı gideriz deriz. Buradan başka bir ülkeye mi gidelim? Dönelim mi? Türkiye'ye mi dönelim? Balkan turu mu yapalım? Onu yolda karar Yani veririz dedik. kervan yolda düzülür mantığıyla doğru düzgün plan yapmadan, daha doğrusu taslak haline planı yaparak yani bağımlılık yaratmadan, herhangi bir şeye bağlı kalmadan taslak rota üzerinden gideceğiz. Atıyorum bir şehri çok sevdik. Orada belki biraz daha fazla kalacağız. Sonra devam edeceğiz. Hani yolda hep şöyle ilerliyor şu anda. Şuraya kadar gelmişken şurayı da görelim. Buraya kadar hani şey gibi ya 50 lirayı veren 100 lira. üzerine biraz daha koyar şunu da alır gibi. Öyle Madem 100 lira gidiyor. verdik hadi 150 lira olsun. Öyle gidiyor şu anda. Ama işte kafamızda olan şey buradan çıkıyoruz. Yunanistan'dan sınırı geçiyoruz. Sonra
Bulgaristan, Romanya, ilk durak Budapeşte, Budapeşte'den Viyana, Prag, sonra Almanya, İsviçre, Almanya, Fransa. Fransa, çok pardon, oradan bir Kolmar'a Kol girmeyi gir çık planlıyoruz. yapıyoruz oradan. Oradan İsviçre, İtalya var. İtalya'da gerçekten plan durdu. Çünkü zamanımız kalırsa oradan Balkanlara mı girelim diyoruz. Yok oradan sadece Hırvatistan'a girip çıkabiliriz. Oradan dümdüz Bulgaristan'ın üzerinden Türkiye'ye dönüp Bulgaristan'da da zaman geçirebiliriz gibisinden. O nokta artık belli değil. Ha tabii şu da tam olarak belli değil. Kolmar'a gittikten sonra oradan İsviçre'nin altlarına doğru, içlerine doğru inelim mi? İnmeyelim mi? Zamanımız artık o hem zamana göre hem de psikolojimize göre o bazı noktalar değişecek ama planda bir Zürih var. Bir Kolmar Evet. var. Bir İsviçre'yi görelim istiyoruz dünya gözüyle. Ve şurada ben bu arada kamera telefondan ekranı izliyorum da takip ediyorum arada. O zaman biz bu yola nasıl gidiyoruz? Arabayla. Arabayı bu arkadaşı götürmüyoruz biz. Evet, çünkü biraz daha hızlı olalım istedik ve şehirler küçük, böyle içlerine karavanla girmek zor olabilir. Daha kompakt hareket edebilmek için arabayla gideceğiz. Kimi yerde işte orada Airbnb'den, Booking'den neyse bakacağız. Kalabileceğimiz yerleri işte işaretleyeceğiz. Onu da yapmadık bu arada. Onlara bile bakmadık. Evet, Günlerimiz onlara da belli değil. belli değil çünkü yani dediğimiz gibi bir noktayı beğenirsek belki biraz daha fazla kalabiliriz. Diğer tarafa bir şekilde hani özgür hareket etmeyi seviyoruz. Herhangi bir plana bağlı kalmayı sevmiyoruz. O yüzden taslak halinde çizip yolda karar vererek ilerleyeceğiz. Çok da fark etmiyor zaten şeyler. Bir sürü yer var yani, bir yerde buluruz. Olmadı zaten arabada yatmayı da planlıyoruz. Yani arabayı da onun için hani bizim Subaru Forester'ımız var. Arka tarafı gayet geniş. Bundan önce 120 santime 190 santim yatak ölçümüz var yani arabada şu anda. Yani bayağı büyük bir alanımız var aslında. Yunanistan seyahatinde de öyle bir deneyimlememiz olmuştu. Gece geç bir saatte Kavala'ya gelmiştik. Hani otel bulmaktansa o hani sabaha kadar arabada kalmak hani daha mantıklı görünüyordu. Öyle devam etmiştik. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. O kadar konfor düşkün insanlar zaten değiliz. Amacımız bir yerleri görmek, deneyim kazanmak. Ya zaten aslında atlanılan noktalardan bir tanesi. Bazı videolar var ya işte karavan hayatının gerçeği, dağınıklığı falan. Evet. Aslında karavan hayatın bize verdiği şeye güvenerekten biz arabayla gidiyoruz. Çünkü biz karavanla ve kamp hayatıyla küçük yaşamayı, minimal yaşamayı öğrenmeye başladık. Az su, küçük malzemeler, kompakt malzemeler kullanmayı öğrendik. Öyle olduğu için biz arabamızı sadece alaraktan istediğimiz yere gidebilir hale gelebiliyoruz. Avrupa'da zaten rota üzerinde, otoyollarda konakladığınız yerlerde, otoparklar gibi yerlerde yani otoyol üzerindeki park alanları, dinlenme tesislerinde güzel tuvaletler, banyolar vesaire bulabilme imkanınız var. Biz de zaten gidip orada bir şehirde şu anki planımızda çok uzun kalma gibi bir niyetimiz değil de aslında yolda olmak istediğimiz için de pratik olmalıyız. İnanılmaz pratik olmamız gerektiğini düşündük. Hatta bir ara baktık, transporter falan baktık, Evet, minibüs yani falan. çekme karavan birazcık daha uğraştığı bir şey ya. Böyle biz road trip gibi bir şey planladığımız için hani bu işte motokaravan olsaydı evet onunla çıkabilirdik. Ya da işte daha böyle küçük bir şey olsaydı camper gibi onunla da çıkabilirdik. Ya O yüzden ama karavanı dışarıda bıraktık. mesela bazı Evet. boyuttaki motokaravanımız olsa Onlarla da gene bizim çıkamayız. için Yani pratik daha olmayacak. küçük motokaravandan kastım benim yine büyük devasa şeyler değil, daha küçük. Hani bu 11 metreküp 11 müydü? metreküp, Evet, maksimum öyle. 13 metreküplük karavanlarla hani yola çıkarız diye. Transporter baktık. Orada da bu arada anladım. Bilenler varsa lütfen aşağıya yorum olarak gelsin. Neden T4'ler bu kadar çok kullanılıyor bu camperlarda? Hiçbir bilgiye ulaşamadım. Ben bilen birisi varsa yazsın. Ona göre T4 alacaksak alalım ondan bari. Ben onlara bakıyorum da emin de değilim onların ne olduğu. T5 bakıyordum çünkü her şeyde. Orada da motor hacmi büyüklüğünden dolayı işte usta falan yokmuş dedi. Bizim kayınbirader Güldeniz'in motor ustası olduğu için oradan bir bilgiye ulaşabiliyoruz. Oradan başladık. Onu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım derken en temizi biz sadece arabamızı alalım, gidelim. Baktık çok yorgunuz, kendimizi kötü hissediyoruz. Gideriz Airbnb'den vesaireden falan şeyler tutarız gibisinden plan yaptık. Peki bu yolculuğa başlarken ne ihtiyacımız var? Daha önceki videolardan da bahsettiğimiz bir konu var. Birincisi ihtiyacınız olan şeyler. Pasaportunuz, Schengen bölgesi için vizeniz ve yeşil sigortanıza ihtiyacınız olacak. Bütün yolculuk Evet. boyunca.
Bunların nasıl alınacağı ile ilgili video bizim çekmemize çok haddimiz olan şey değil. Pasaportu devlet veriyor, vizeyi gideceğiniz ülke veriyor. Yeşil sigortayı da. Hüseyin'in zaten Schengen vizesi vardı hala. Kendisinin Aralık yok, Kasım sonuna kadar Kasım'da devam ediyor. Yani Vay be. uzun zamandır ekmeğini yiyor gerçekten 5 sene 5 sene kadar olacak bu Kasım'da. Bir içim sızlıyor Benim biliyor musun? bittikçe yeniliyorum. Ben de yakın zamanda yeniledim. Süresi bitmişti. Yunanistan'a başvurdum tekrardan. Yunanistan'dan o yüzden çıkmak zorundayız. İlk çıkışım olacağı için yine bu vizeyle. Hemen ona bir parantez açayım. Bazı yerlerde şöyle genel geçer bilgiler var. Pasaportunuzda kaşe varsa ülkeye girersiniz. Yok gene de illa girmeniz gerekir gibisinden orası karışıklık var. Hiç böyle bir şey riske atmayın. Evet. Edirne'ye gittiğiniz zaman Pazar Kule, Pazar Kapı işte hani orada Yunanistan sınırı var. Yunanistan'dan alıyorsanız hemen oradan Yunanistan'dan giriş oradan Bulgaristan'a geçin ya da Bulgaristan'dan aldıysanız Bulgaristan'dan alıp Yunanistan'a gidin. Bunu riske atmaya gerek olan bir şey değil. Yok hiç değil. Yani Gerek de boşuna yok. uğraşmayın. Yani biz Romanya planı yaptığımız zaman şeyden çıkmak bizim için kolay bir seçenekti. Bulgaristan'da. Üstü neydi oran? Burgaz tarafından Hı hı. çıkmak çok kolay bir seçenek ama hiç bunu riski ya bu tarz şeyler gerçekten hiç riske girmeyin. Aynı şey mesela Macaristan'da ülkenin adı aklıma gelmiyor her seferinde Bükreş, Romanya'da Romanya. e, Bulgaristan'da falan vinyete ihtiyacınız var otoyollarda. Kimse sormuyor gibi bazı sorunlar oluyor, konuşuluyor. Bunu da riske atmayın. Çok ciddi ceza yiyebilirsiniz. Bütün tatiliniz rezil olmasın 3 kuruştan yırtacağız diye. O yüzden bunları cebinize koyun. Evet, garantili şekilde gitmek bence daha büyük risklerden hepimizi arındırır diye düşünüyorum. Biz cebimize işte vinyeti koyacağız, yeşil sigortayı koyacağız. Ondan sonrasında başlayacağız öyle devam etmeye. Bir de internetimizi halledeceğiz. Ha evet. Onu da eğer diğer Android'lerde nasıl oluyor bilmiyorum. Araştırmadığım için bilmiyorum ama Apple'ın birçok telefonda yani ben iyi bir telefon kullanmıyorum da Güldeniz'de 11 miydi? 11'i falan var. Bunlarda eSIM özelliği var. Onu da linke bırakırım. eSIM Avrupa paketi alaraktan 10 GB falan onu oradan kullanabilirsiniz. İnternet çünkü mutlaka lazım oluyor yurt dışında. Özellikle bizim gibi böyle plansız, programsız yola çıkacaksanız mutlaka bazı şeylere yolda karar vereceksiniz. Onun için de internete ihtiyacınız olacak. Yurt dışındayken bir anda kendi internetini açmak zaten Allah korusun. Hani bunlar cebinizde dursun. Uygun fiyat. Yanlış hatırlamıyorsam 15 euroya. Ya Sen rüzgarı boş ver. 13-15 euroya falan bir internet paketi alabiliyorsunuz. Onunla ilgili linki aşağıya bırakacağım. İsmail Bey'in de telefon numarasını aşağıya bırakacağım. Yeşil sigortacı. yeşil sigorta için bu arada birkaç yerden fiyat aldık. Sen bir İsmail Bey mi dedin? İsmail Bey de şeyden aldık numarasını. Ayaküstü lezzetlerden aldık. Bir de ben de bir aldım. O da Çorlu'da bir yermiş. Bu hani bizim sınır kapısından bundan önce hep geçerken sınır kapısından alıyorduk yeşil sigortayı. Arada 10 10 euro kadar bir fark var. O Neden olsun ki? Yani 10 euro ile güzel bir şeyler Tabii. yiyip içebiliriz. en azından birer kadeh bir şeyler içebiliriz o parayla. Peki yolda ne uygulamaları kullanacağız? Bu seyahati planlarken bize yardımcı olacak şeyler ne? Birincisi tabii ki Google Maps. Google'a güvenin. Google'a hem şehir içi ulaşımı için hem rota için ulaşabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Siz şunu izlerken göreceksiniz ekranda büyük bir ihtimalle. Offline olarak haritaları da Google Maps'te indirebiliyorsunuz. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Gideceğiniz yerleri offline olarak planlarken kaydederek liste haline oluşturaraktan indirebilirsiniz ve öyle olduğu zaman sürekli cebinizde nereye gideceğinizi offline olarak bulabilirsiniz. İnternetiniz olur kullanmak istemezsiniz, almazsınız bir gündür bu cebinizde bulunsun. İkincisi Booking ve Airbnb. Evet. Hayat kurtarır bunlar. Park Fortnite. Evet. Diğer Güldeniz'in. Bunlarla zaten Airbnb ve Booking'de günlük ev ya da uygun fiyatlı otel konaklamaları yapabiliyorsunuz. Bizim en büyük kullanacağımız uygulamalardan bir tanesi Park Fortnite. Park Fortnite'ı düzgün kullanmaya çalışıp detaylı kullanmaya çalıştığınız zaman hayatınız kurtuluyor. Çünkü nerede, ne kadar kalabilirsiniz, ne kadara mal olur, güvenli mi değil mi gibisinden bütün bilgileri orada verebiliyor. Kullanıcı yorumları var. Herkes yorum yapıyor. Oradan faydalanabilirsiniz yani. Diyor ki işte şehir merkezine 15 dakika yürüyerek sessiz bir yer ama işte hani çöp kutusu yok yakında. Güvensiz bir yer, şehire uzak, güvenli bir yer.
konaklamak için pahalı bir yer, işte belli bir uzunluktaki araç giremez, belli bir yükseklikteki araç giremez, belli bir emisyon sebebindeki araçlar giremiyor gibisinden bütün detayları veriyorlar. Park4Night'ı gerçekten detaylı olarak kullan. Hatta Park4Night ücretli almayı hak eden nadir uygulamalardan bir tanesi bence. Ben ücretsiz hala kullanıyorum, ayrı konu. Onu kullanın. Gerçekten yani özellikle mesela biz oradaki yorumlarda çok net görüyoruz. Mesela bazı ülkelerde bazı şeyler güvensiz hale gelebiliyor ve siz bunu kendi kafanıza göre yaptığınız zaman başınız belaya girebilir. Örnek veriyorum, İtalya'da karavan ve karavan hırsızlığı, yabancı araç hırsızlığı Ya gibi. evet, bu İtalya'ya gerçekten hala şaşırıyorum. İnanmak da çok istemiyorum ama İtalya bizi bayağı bir soru işareti yaratıyor hala. Çok fazla kötü yorum var. Çok fazla böyle arabalar, karavanlar patlatılmış, çalınmış. Bizde şimdi hani bütün eşyalarımız arabada falan olacak zaten. O bizi bayağı bir düşündürüyor şu anda. Sizin de yine hani bu konuda da bir fikriniz varsa, bir deneyiminiz varsa ya da güvenli bulduğunuz bazı yerler varsa yazabilirsiniz. Bizim niyetimiz bu arada Milano. Milano'dan sonra Floransa bölgesi. Tabii. Yani Pisa, Floransa, Floransa ve şey neydi? Toskana, Siena Siera. falan o taraftan hani o Toskana bölgesine niyetleniyoruz ama öncelik Milano'da. Milano için çok fazla olumsuz yorum var. Gerçekten burada bize tavsiye edebileceğiniz yerler varsa yazın mutlaka. Bu arada hazır şuradayken bir virgül koyayım. Biz her gittiğimiz yerde detaylı mümkün mertebe yurt dışı videolarını biliyorsunuz, videolar çekeceğiz. Ama daha anlık, daha hızlı takip etmek için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Onu da ekleyeyim ben şuraya. Çünkü Hadi bakalım, Atlantis yolu. Yaz. biliyorsunuz şurada Atlantis. Biliyor zaten ya, şeylerle bir tane bir şapka kafama vuruyor. E, Şeye baktı, Park4Night'tan bahsettik ve neydi? Instagram'ı yazıyordun şuraya. Instagram'ı yazdım. Dur onu Yazdım, yazdım. Diğer geçtik mi? uygulama adı aklıma gelmedi kız. Hangisi? Ne için? Hotel Tonight. Ha. Bu da yeni keşfettiğim bir uygulama. Biraz detaylı kurcaladım. Bu uygulamanın da şöyle bir güzelliği var. Gittiğiniz yerde bazı otellerde tek oda kaldığı zaman uçak bileti gibi uygun fiyatlı olarak o otelleri bulabiliyorsunuz. Tek Alabiliyorsunuz. başınıza kaldığınızda mı? Ne Ne dedi? alakası? Tek oda kaldığı zaman Dedim ben yok muyum acaba? Vallahi Güldeniz anlamadım. bırakıyoruz arabada, ben kalacağım. Bazı günlerde de Güldeniz otele gidecek, ben kalacağım. Orada da örnek veriyorum, bir otelin fiyatı 5.000 lira. Son oda kalmış, kapatmak için 2.500 lira yapabiliyorlar gibisinden şeyler var. Onlar orada listeniyor. O Ablam uygulamayı da son kaldı. Bunların Sen- hepsini sana vereyim şey diye. gibi düşün ya, bazı son dakika otobüs bilet, uçak biletlerinde ciddi indirim yakalayabilirsiniz ya Avrupa'da. Onun gibi, onun otel versiyonu var. O da güzel bir uygulama, cebimizde duracak o da. O zaman Dur bakayım. O zaman çok heyecanlı. heyecanlıyız bu arada. Yani planımız bu. Umarız bu şekilde devam eder. Çünkü yolun ne getireceği de çok belli değil. Planladığımız bir şekilde gitmesini umut ediyoruz diyorum. Takip edin. Çünkü şöyle bir durum var. Ya biz Prag'ı çok sevdik. Biz bir 8 gün burada Prag'da kalıp geri dönelim. Olmaz ama Yok. şu da var yani, biliyorsun bizim Kaş'a gitmeyeceğiz bu sene deyip de bu sene Kaş'a gitmeyeceğiz deyip Kaş'a gidip orada 7 gün kalıp da ya biz bu sene Kaş'a gitmeyecektik dediğimiz günler, zamanlarda oldu. Evet ama dinlenmek için de o. Şu an böyle keşfetmek, öğrenmek, farklı kültürleri görmek. Yani orada konuşacağımız, sizin yorumlarınıza göre biz gerçekten Almanya'dan sonra rotayı Hollanda'ya, Belçika'ya da çevirebiliriz. Belki Fransa'nın içinde çok cazip gelebilir, oraya yaparız ya da İsviçre'nin altına, ama biz Zürih'i göreceğiz ya. Bir Zürih var. O bir Evet. Zürih kısa. Ben yıllar öncesi bir kere Basel'e gitmiştim iş için. Çok güzeldi. Güldeniz'e anlata bitiremedim. O da şu an İsviçre'yi görmek istiyor. Evet. Ya ben çünkü doğayı çok seviyorum. Oranın da doğası yani böyle fotoğraflarda, videolarda, gezi vloglarında falan o kadar güzel görünüyor ki böyle dünya gözüyle bir artık göreyim diyorum. 35 yaşıma geldim ya. Ya tabii canım. İsviçre'yi Kaptın göreyim. bir senelik vizeyi. Evet. Ya tabii gezersin. Yunan'a kalp. Onu da şey yapılırsa, onunla ilgili bir anlatacağımız aslında bir şey yok ya. Yunanistan'dan bize güzel veriyorlar. Birkaç yer. Bizde de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani, kademeli olarak artan bir şey ve her vizenizi aldığınız zaman pasaportunuzda kaşeniz olması gerekiyor. Ülkeyi şey yapmamanız gerekiyor. Giriş çıkışlarda yasal sorun yapmadığınız zaman o vizenin süresi artıyor. Ben de öyle olmadı. Güldeniz'de ama öyle oluyor. O ayrı konu. Kız, Evet. benim de sonunda bitiyor be vize. Hayırlısı. Araya pandemi girdi. Çok yaşa yapamadın. Ekmeğini yiyemedin ama yine de güzel bir deneyimdi. 5 Alırım yıllık şimdi ben. vize. Bu senenin sonunda tekrar alırım bir 5 sene.
Hadi inşallah. Hadi. O zaman biz videoyu kısacası topladık. Anlatacağımız Ben başka bir şey var mı? yok, anlatacaklarımız bu kadar. Bir de şu bahçemizi gösterelim mi, çimlerimizi, ne dur. yaptığımızı. Hadi bir göster bakalım amcalara. Ya çimlerimiz çok çıkamadı. Evet. Aa, bu kim ya? Ha? Bizim çimlerimiz komşu geldi. Tanımadığımız birisi. Biz çimleri ektik, ortalığını düzenledik. Çimlerimiz böyle minik minik, böyle kel adam saçı gibi çıkıyorlar şu anda ama muhtemelen toprağımız çok verimli kalmadı. Evet, tohumlar bak hala bazıları Onlar- yukarıda. Bunlar son attığımız tohumlar da önceki attıklarımız da çok ince ince kaldı burada. Herhalde bunlar da yakında Buraya çıkar da ya. bir gübre falan bir şey atalım diyoruz. Hı Geldiğimizde inşallah böyle kocaman kocaman yaza hazır bir şekilde. Nisan ayında komple neredeyse dışarıda olacağız. Evet. 23 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan işbaşı inşallah. Ay. Nasıl da hiç, bak bunu söyleyince tadım kaçtı şu anda benim. Niye ya? Ne bileyim, o kadar şeyden sonra. Şurada kamerayı tekrar yerleştireyim. Öyle biraz daha çalışalım, biraz daha para kazanalım, sonra bir daha gezeriz. Sonra bir tur daha atalım. Ya biliyorum, bizim Instagram'da başlık olarak şey yazıyor ya, bio kısmında. Gezmek için çalışan Evet, çift. öyle. Biz sadece gezmek için çalışıyoruz. O o zaman- zaman inşallah ilk seyahat videomuza görüşmek üzere diyoruz. İlk video büyük bir ihtimalle, bir aksilik olmazsa, size Bulgaristan'dan geleceğini düşünüyorum, şeyden. Bulgaristan Romanya arasında bir yerlerden gelecek diye tahmin ediyorum. Evet, son kez de tavsiyelerinizi mutlaka yorum olarak yazın. İyi niyetlerinizi Bekliyoruz. alırız. Tabii canım, Oldu. o da ayrı olarak iyi niyetlerinizi de bekliyoruz. Haydi o zaman. Görüşmek üzere.